Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Visual Basic yazılım diliyle hazırlanmış bu çizgi grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada aynı tarihlerde gerçekleşmiş olan 3 farklı üretim hattını karşılaştırdım. Burada bir başlangıç zamanı, grafikte görüntülenecek gün sayısı yani şu alan ve grafiğin akış hızını belirleyen süre bulunmaktadır şurada. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya başla ve durdura tıklıyorum. Burada grafiğin akışını görüyorum. Durduralım. Tekrar çalıştırıyorum. Durduruyorum. Eğer ki burada aralık gün sayısı yeterli değilse şuradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu 45 yapayım şimdilik. 60 yapalım. 90 yapalım. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz. 180 yapalım. Bu şekilde çok karmaşık oldu. Biz yine bunu 30'a indirelim. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Sayfa ilgili şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şunları da alıyorum. Ve şu alana yapıştırıyorum. Öncelikle sizin yapmanız gereken herhangi bir tarihten başlayarak böyle 3 tane hattın üretim değerlerini yazmanız gerekiyor bu şekilde. Şimdi ben burada formüllerde ad yöneticisine geliyorum. Daha önce yaptığım örnek çalışmada hazırladığım verileri gösteriyorum ve bunları birebir uygulayabiliriz. Şöyle yapalım. Şurayı kopyalayacağım. Şunu yeni diyorum. Adım 1 diyeceğim. Şunu şuraya yapıştıracağım. Burada yaptığım örneği yani örnek çalışmada yaptığım verileri birebir aynısını yazacağım. Sadece yanlarına 1 yazacağım. Değerler hepsi aynı olacak. Siz de benim yaptığımı sıfırdan yapabilirsiniz. Burada adım 1 de M1 dediği şurası. Şuradaki değeri alıyor. Aralık 1 dediği C1 şuradaki değeri alıyor. Başla 1 dediği de şurası. G1 şuradaki değeri alıyor. Tarihe geliyorum. Şurayı kopyalayacağım. Yeni diyeceğim. Tarih 1 diyeceğim buna da. Ve şuraya yapıştıracağım. Şunu bir inceleyelim. Tamam diyelim. Şu şekilde. Şuraya alıyor. Kaydır sayfa 1 A1'den başlıyor şuradan. Daha sonra basla 1 diyeceğiz buna. Çünkü ben burada basla 1 diye yazdım. Yani şeyle değil de S ile. Buraya da aralık 1 diyeceğim. Bunlara dikkat edeceğim ben. Siz sıfırdan yazacağınız için sorun yok. Kapat diyorum bunu. Evet. Tekrar açalım. Tarih 1'i bir daha kontrol edeyim. Tamam. Şimdi buraya da üretim 1, 2, 3 değerleri. Onlar da şunları alıyor. Yine bunları birebir bu şekilde bırakabilirim. Ama şuraya basla 1, aralık 1 diyeceğim. Aynı şekilde evet diyelim. Şuna da aynı şekilde basla 1, aralık 1 diyeceğim. Bunlarda bir sorun çıkabilir. Çünkü birebir şu sayfa 1'dekileri alıyoruz aslında. Şöyle yapalım. Bunları eski haline çevireyim ben. Sıfırdan yazalım. Sadece eklediğim yerleri siliyorum. Şimdi üretim 1 alıyorum. Şuradaki kopyalayayım şunu. Tabi burada yine bir hata yaptım. Sayfa 1 değil sayfa 2 olacak.
Buna da dikkat edelim. Şimdi fark ettim bunlara da. Her bir düzeltmemizi yapmamız gerekiyor her birinde. Şurada da aynı şekilde sayfa 2 olacak. Şimdi şunu alalım. Buraya yeni üretim 11 diyelim. Yani 1'i temsil eden 11 olsun. Şunu tamam diyelim. Şimdi şuraya sayfa 1'i sayfa 2 yapıyorum. Basılanın arkasına 1, aralığın arkasına 1 diyorum. Üretim 2'nin değerini alacağım. Yeni diyorum. Üretim 22 diyeceğiz buna da. Tamam. Yine sayfa 1'i sayfa 2 yapacağım. Basla 1, aralık 1. Ve son olarak üretim 3'ün değerini alıyorum. Yeni diyorum. Üretim 3. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Üretim 3 değil. Üretim 33 demem gerekiyordu. Galiba şunu düzelteceğiz tekrardan. Şunu 33 yapalım. Evet, doğru yer. Şunu sayfa 2, basla 1, aralık 1. Tamam diyorum. Tekrar kontrol edeceğim şimdi. Evet, sayfa 2'nin değerlerini alıyor. Üretim 1'e tıkladığımda bakın şurada sayfa 1'e geçti. Şu an tamamdır. Buradan ekleye geliyorum. Verilerim seçiliyken buradan çizgi grafiği seçtim. Şunu biraz büyüteceğim. Daha sonra buradan veriyi seçiyorum. Üretim seçili, düzenleye geldim. Şurada seri değerlerini ünleme kadar sileceğim. Sayfa 2 kalacak. Ünlemde kalacak. Windows F3'e basıyorum. Burada üretim 11. Yani siz üretim 1 olarak seçeceksiniz bunu. Tamam diyorum. Daha sonra üretim 2'ye geliyorum. Aynı şekilde düzenle. Yine seri değerlerini ünleme kadar siliyorum. Windows F3 diyorum. Üretim 22 diyorum. Tamam dedim. Üretim 3'e geldim. Yine aynı işlemi yapacağım. Ünleme kadar sildim. Windows F3. Üretim 33. Tamam dedim. Tamam dedim. Şu anda istediğim oldu. Grafiğimi de şuradan değiştireceğim. Bu olsun. Grafik başlığı olmasın. Veri etiketlerim olsun. Şöyle grafiğim tamamdır. Şunları beyaz yapalım. Çok okunmuyor. Kalın yapalım ve biraz büyütelim. Şu tarihleri de. Şunlar böyle kalabilir. Şunları turuncu yapalım. Şunlar da mavi. Şunları da biraz kalın yapalım. Bir de büyütelim azıcık. Yazılar da beyaz olsun. Şimdi kodlarımızı yazabiliriz. Bunun için sayfa 2'ye gidiyorum. Şuradan sağ klik kod görüntüle diyorum. Buradan da modül 1'e tıklıyorum. Burada daha önce yaptığım çalışmanın kodunu görüyorsunuz. Bunu yazmıştım ben. Bunları kopyalıyorum. Ctrl C. Şurada ben bunu sayfa 2'de yazmak istiyorum. Yani sadece burada çalışsın. Bunu buraya kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi her bir değerimi değiştireceğim. Yani yanlarına birer koyacağım. Alan kısmına alan 1 diyorum. Burası boolean olarak kalacak. Daha sonra panele geliyorum. Buraya da 1 diyorum. Minimum değer 1. Long olarak kalacak bu değer. Burada minimum değer 1 değişkenine
long olarak bir değer atıyorum. Yani long içindeki herhangi bir değeri alıyor şu anda burada. Alan 1 buradan geliyor. Alan 1 diyoruz. Yine alan 1. Minimum değer 1 buradan geliyor. Basla 1 diyorum. Minimum değer 1. Burası 5349 olarak kalacak. Şimdi gösteririm 5349 neresi oluyor. Aralık 1. Adım 1. Basla 1. Şu alan 1 diyorum. Bu şekilde kodumuzu yazmış olduk. Burada if ve for next döngüsü kullanıldı. Ve makromuz bu şekilde kapatıldı. Şimdi tekrar şuraya geliyorum. Ekleye geliyorum şuradan. Geliştiriciden. Buradan şu butonu seçiyorum. Şuraya tıklıyorum bunu. Ve bunu sayfa 2'de panel 1'i seçeceğim. Bunu sağ klik. Buradan metnini düzenle diyorum. Başla ve durdur diyorum. Daha sonra bu şekilde bastığımda makromuz çalışıyor. Şunu tekrar birden başlatalım. Şunu 45 yapalım. ...60... ...90... En uygunu sanırım 45. Evet, 45 günde kalabilir. Şurayı da şöyle yapalım. Shift eşittir rastgele arada diyorum. Birden 100'e kadar. Bunu sağ tarafa çektiriyorum. Şuraya geliyorum. Şu diyorum. Artı 50 artı diyorum. Bu böyle kalsın. Yani şuradaki değeri topluyor. Araya artı 50 koyuyor. Ondan sonra rastgele aradaki değeri koyuyor. Aynı işlemi şurası için de yapacağım. Ctrl R ile ve bunları aşağı doğru indiriyorum. Tekrar başla ve durdur. Sayfa 1'de biz bu değerleri şu şekilde yapmıştım ben. Yani böyle aralık vermiştim. Ama burada aralık vermedim. Sadece artı diyerek ilerlemek istedim. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.